Bir Demet Tecrübelerim kanalına hoş geldiniz. Haftanın zeka sorusuyla yeniden karşınızdayım. Güzel bir soru hazırladım ama bu sorudan öncelikle geçen hafta sorduğum soruların cevaplarıyla başlamak istiyorum. Şöyle yan tarafta sorumuzu bir hatırlayalım. Geçen hafta sorduğumuz soruda bir tane not kağıdı göstermiştik şöyle küçük. O not kağıdının ortasını sadece keserek içinden nasıl geçeriz diye sormuştuk. Bu soruyu şöyle yapıyoruz. Hep birlikte izleyelim. Geçen hafta sorduğumuz soruda şöyle bir not kağıdımız vardı. Bir de makasımız vardı. Bu not kağıdının sadece orta kısmını keserek içinden nasıl geçeriz diye sormuştuk. Evet, bu soruyu şöyle yapıyoruz. Öncelikle not kağıdımızı tam ortadan ikiye katlıyoruz şu şekilde. Evet, not kağıdımızı güzelce özenli bir şekilde katlıyorum bakın. Evet, şöyle gösteriyorum. Şimdi bakın kesmeye başlayacağız. Nereden kesmeye başlayacağız? Şu uç kesimlerinden değil de şu arka kısmından kesmeye başlayacağız. Şu şekilde yapacağız. Makasımızı alıyoruz. Küçük bir şekilde yukarı doğru kesiyorum ama yukarıda koparmıyorum. Yukarıda boşluk bırakıyorum. Evet, boşluk bıraktım yukarıda. Şöyle koparmadım bakın. Şimdi tersine çeviriyorum. Aşağı doğru tekrar kesiyorum. Yine uç kesiminde boşluk bırakıyorum. Bu şekilde bir aşağıdan bir yukarıdan uçlarında boşluk bırakacak şekilde dikkatlice kesiyorum. Bakın ince bir şekilde kesiyorum. Çok dikkatli kesiyorum bakın bunları. Şöyle bir aşağıdan bir yukarıdan bir aşağıdan bir yukarıdan bu şekilde geziyorum. En sonunda bakın şu üst tarafta bitmesi lazım yani. Bakın şöyle kestim. Üst tarafta bitmesi lazım. Ve şu şekilde aldı. Şimdi burada yapacağımız işlem bu kağıdımızı açıp orta kısımlarındaki yerleri keseceğiz. Böylece bir daire şeklini almış olacak. Şöyle göstermek istiyorum. Neresini keseceğimizi. Bunu yaparken ilk kısmı kesmiyoruz. İlk kısımdan sonraki dörtlüleri ayırıyorum. Bakın şu şekilde kestim. Evet. Diğer dörtlüyü alıyorum. Bakın dörtlü. Tam ortasından kesiyorum. Bu şekilde. Tüm bu dörtlüleri ortasından dikkatlice kesiyorum. Şöyle devam ediyoruz. Burada biraz hızlandırıyorum videoyu. Evet, şöyle hepsinin orta kısmını kesiyoruz. En sondaki kısmı yine kesmiyoruz ve böylece kağıdımızı daire şeklinde tamamlamış oluyoruz. Bakın en sondan bir öncekini de kestim ve bu şekilde bu kağıdın ortasından artık rahatça geçebiliriz. Evet, geçen hafta kısa bir soru daha sormuştuk. Belli şekillerle matematik işlemleri vardı. Dördüncü sıradaki işlemi yapabilir misiniz diye sormuştuk. Şöyle yan tarafta gösteriyorum. İşlemi de yan tarafta yapacağız. Bu soruyu yaparken öncelikle ikinci sıradaki ve üçüncü sıradaki işlemleri yapmamız gerekiyordu. Evet, popcorn kutusu vardı 3 tane. Bunların üçünün toplamı 15 ise bir tanesinin toplamı 5 olur. 3 tane saat 24 ise bir tanesi 8 olur. Öncelikle bunları bulmamız gerekiyordu. Sonra yukarıya geliyoruz. Saat 8 ise 18'den 8'i çıkartıyoruz. 2 tane telefon ne olmuş oluyor? 10 olmuş oluyor. Yani telefonlar kaç olmuş oluyor? 5 olmuş oluyor. Şimdi aşağıya geldiğimizde telefon 5. Hemen onun arkasında bir popcorn kutusu var. O da 5'ti. Yani burası ne olmuş oluyor? 10 olmuş oluyor. Ama öncelikle çarpma işlemini yapacağız. Evet, popcorn kutusu kaçtı? 5'ti. Saat kaçtı? 8'ti. 5 8'in 40. 10 daha 50 oluyor. Bu sorunun cevabı 50 olacaktı. Bu soruların linklerini videonun sonuna bırakacağım. Oradan tekrar izleyebilirsiniz. Bu haftanın zeka sorusuna gelelim. Güzel bir soru hazırladım. Şöyle arka tarafta gördüğünüz gibi bir adamla papağan var. Bunlarla alakalı belli ölçümler yapılmış.
Bu ölçümlere dayanarak papağanın boyu ne kadardır bunu soruyoruz. Evet, ilk ölçümde adamın kafasına papağan koyulmuş. Adam ve papağanın ölçüsünü bir ölçü verilmiş. İkincisinde ise papağan bu sefer yerde. Papağan ve adamın yine ölçüsü verilmiş. Evet. Bu iki ölçüye göre papağanın ölçüsünü bulabilir misiniz? Bununla alakalı daha önceden benzer örnekler yaptık. Eğer takip etmişseniz bu soruyu çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Bu sorunun cevabını bir sonraki haftanın zeka soruları bölümünde vereceğim. Daha fazlasıyla alakalı kanalıma bekliyorum. Abone değilseniz abone olur, like atar ve videomu paylaşırsanız çok memnun olurum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. İyi günler.